Evet, ayrı bir püf noktasıyla karşınızdayız. Ütü masamızın kusuruna bakmayın çünkü kırmızı bir kumaş yıkandığı halde ütülendi ve renk verdi masamıza. Yıkanmış olduğu halde. Bu elimdeki nedir? Bu verev biye çalışmasıdır. Kumaşın verevinden kestik. Kimonomuzun önüne verev biye yapacağız bundan. Eni boyu değil, kumaşın verevinden kesilmiştir. Yıkadık, ıslattık. Verev biyeyi niye yıkayıp ıslatıyoruz? Çeker, yani dönüşlü yerlerde, yuvarlak yerlerde çıtır çıtır gider dikişleri diye yıkanmış kumaş olsa bile bir kere esnetiyoruz. Şuradan bir bakayım gözüküyor mu? Şöyle biraz kaydırayım. Şimdi ben bunu nasıl ütüleyeceğim? Acemiler için gösteriyorum. Bizler yapmıyoruz ama şuraya bir iğneyle bunu tutturdum. Tamam mı? Böyle tutacağım. Bunu böyle kendime doğru çektirerek, video yüzünden ters yönden yapıyorum ama bakın çektiriyorum. Çektirerek ütüyle kurutuyorum. Kim var arkamda? Birisi gelip şunu şöyle çekebilir mi? Sol elle yapamadım. Solak yap. Çektirelim. Evet. Yönüm ters olduğu için yapamadım hanımlar. Şöyle de yapabiliriz bunu. Alıyorum iğneyi. Şöyle. Oradan tutalım. Çekiyorum. Ütüyle bunu kurutuyorum. Kuruttuktan sonra verev parça yapacağımız yeri alıp tam ikiye katlayıp tekrar iyice kuruduktan sonra, video uzun olmasın diye daha henüz tam kurutmadım. Böyle yapıp tekrar çekip, bakın böyle yapmıyorum, çekerek yapıyorum. Bunu esnete esnete verev biyemi hazırlıyorum. Kumaştan verev biye bu şekilde hazırlanıyor. Pervazdan farkı şekline göre kesilmemiştir. Verevden kesilmiştir şerit halinde ve esnetilerek, ıslandıktan sonra esnetilerek kurutulmasıdır.